Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu BLZ coin. Oldukça yüksek bir volatiliteye ulaşan BLZ coin ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli analiz yapacağım. Ayrıca önemli destek ve direnç seviyelerini sizlere aktararak olması muhtemel satış hedeflerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir de beğen tuşuna basarsanız oldukça memnun olurum. Şu anda haftalık grafikteyiz. Haftalık grafikte 20 haftalık hareketli ortalama 2 hafta önce kırıldı. Üzerinde bir kapanış geldi ve ardından bu 20 haftalık hareketli ortalama üzerindeki fiyat hareketleri devam etti. Ve bu haftaya geldiğimizde ise ciddi bir yukarı atak söz konusu. Çok ciddi bir fiyat artışı oldu. %40'ın üzerinde bir fiyat artışı var şu anda. Ve bu 20 haftalık hareketli ortalamanın önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Yani 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde fiyat hareketleri oldukça yukarı yönlü ve sert oluyor. Buna oldukça dikkat etmek gerekiyor. Uzun vadeli düşünen arkadaşlar için oldukça önemli bir sinyaldir bu. Ve şu anda 50 haftalık hareketli ortalamanın da üzerinde seyreden bir BLZ coin görüyoruz. Ve bu da oldukça önemli bir durum. Çünkü 50 haftalık hareketli ortalama ise çok daha uzun soluklu ve sağlıklı bir boğa koşusu için aşılması gereken önemli bir seviye. Ancak bu seviye üzerindeki haftalık kapanışlardan bahsediyorum tabii ki. Yani bu yukarı pik yapıp tekrar geri düştüğü durumlardan bahsetmiyorum. Yani haftalık kapanış açısından 970 seviyesi çok daha yukarı yönlü, çok daha sert hareketlerin olmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan bu 970 seviyesi haftalık kapanışlar için oldukça önemli bir seviye. Ancak bu seviye üzerinde tutunamaması da çok fazla dert değil. Yani buradan geri dönüşler de mümkün tabii ki. Bu geri dönüşler neticesinde ise önemli destekleri birazdan sizlere aktaracağım. Ama ilk etapta 970 seviyesi şu anda yakın destek olarak düşünülmelidir. Burası 50 haftalık hareketli ortalama seviyemiz. Bu seviye üzerindeki hareketler sonucunda ise burada zaten slingshot'ımız var. Slingshot'ta da zaten döndüğü noktaya bakın lütfen. Slingshot seviyemiz 1090 seviyesi. Ve fiyatın BLZ'de düzeltme yaptığı seviyede 1093 seviyesi. Yani şu seviyeden noktasal olarak bir geri dönüş olmuş. Bu da slingshot indikatörünün çok başarılı olduğunu bir kez daha bize ispatlamış oldu. Yani bu 970 seviyesi üzerinde bir de 1096 yani 1100 seviyesi önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Buna dikkat etmek gerekir. Uzun vadeli düşünen arkadaşlar için. Günlük grafiğe bakıyorum. Evet, günlükte de yine bu hareketli ortalamalarımızın çok iyi çalıştığının bir ispatı. Burada 200 günlük hareketli ortalama kırıldıktan bir gün sonra zaten çok sert bir yukarı fiyat hareketi görüyoruz. Bu da 200 günlük hareketli ortalamanın da ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu önemli bir kanıtı oldu yeniden. Zaten ben bunu biliyorum ancak yatırımcılarla da bu bildiklerimi paylaşmak bana memnuniyet veriyor. Burada da 200 günlük hareketli ortalamamız kırıldıktan sonra çok ciddi yukarı yönlü bir atak olduğu görünüyor. Bu da önemli bir göstergeydi. Squeeze Momentum'a bakıyorum. Squeeze Momentum 8 Ocak'tan itibaren yani 550 seviyelerinden itibaren zaten aldı. Trend güçlü şekilde devam ediyor ve şu anda çok daha güçlü bir hal aldı. Ancak burada ciddi bir pump olduğu için yani bu seviyelerden artık dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu seviyelerden sert dönüşler de olabilir. Buna da oldukça dikkat etmek gerekiyor. Yukarıdaki majör dirençlerin haftalık bazda kırılıp kırılmadığı oldukça önemli olacaktır bu haftalık kapanışa kadar. O yüzden bu seviyelerde çok dikkatli olmakta fayda var. 4 saatlik grafiğe bakıyorum.
4 saatlik grafiğimizde de burada önemli düzeltme seviyelerini sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü çok ciddi bir yükseliş oldu ve bu son yükselişi baz alacağım ben. Son yükselişi baz alarak geri dönüş seviyelerini sizlere aktarayım. Burada 970 seviyesi zaten bu 50 haftalık hareketli ortalamamız olan 970 seviyesi Fibonacci 0.236 seviyesiyle de birebir örtüştü. Yani burası güçlü bir destek olarak düşünülebilir ilk etapta. 970 seviyesi düzeltmelerde ilk durak olabilir. Bu seviyenin aşağı kırılması durumundaysa ilk etapta 9000 seviyesi Fibonacci 0.318 seviyemiz var. Daha sonra da 835 seviyesi önemli destekler. Ancak buradaki majör desteğimiz ise hem Fibonacci 0.618 seviyesi olan hem de 200 günlük hareketli ortalama olan 770 seviyesi. Yani bu seviyelerin bakın burada hem 200 günlük hareketli ortalama Fibonacci 0.618 ile örtüşüyor. Aynı zamanda 50 haftalık hareketli ortalamada Fibonacci 0.236 ile örtüşüyor. Yani bu seviyeler 970 ve altta 770 seviyeleri majör destek olarak düşünülebilir. Güçlü desteklerdir buralar. Kırılmasını istemeyiz. Yani ilk etapta bu 970 kırılsa dahi bu 0.618 seviyemiz olan 770 seviyesinin kırılmaması gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda nasıl bir fiyatlanma olabilir? Ona bir göz atmak istiyorum. Burada 15 dakikalık grafik açısından bakmak istiyorum. Çünkü çok ciddi bir pump oldu. O yüzden daha yakın vadeli, daha yakın zaman dilimlerinde sizlere hedef vermek istiyorum. Burada 15 dakikalık zaman diliminde squeeze momentum'da bir trend zayıflaması söz konusu. Yani oldukça zayıf bir trend görünüyor şu anda 15 dakikalıkta. O da yeni işleme girecek arkadaşların dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Az önce aşağıda belirttiğim destek seviyelerine önem vermeniz sizin için oldukça faydalı olacaktır. Ancak yukarı yönlü hareketlerin devamı durumundaysa ilk etapta 1070 seviyesi ve ardından 1120 seviyesi yakın dirençler. Burada önemli direncimiz ise 1200 seviyesi. 1200 seviyesi Fibonacci 0.618 seviyemiz. Buralardan yeniden bir geri dönüş olma ihtimali yüksek. 1200 seviyesine o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ancak bu 1200 seviyesinin aşılması durumundaysa 1270 ve 1350 seviyeleri önemli dirençler olacaktır. Bunu da BLZ Coin yatırımcılarıyla paylaşmak istiyorum. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.